Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Dream D10 Plus robot süpürge inceleyeceğim. Bu robot süpürge özellikle sürekli çöp haznesi temizlemek istemeyenler için en azından istasyonu olsun. Ben uzun belirli periyotlar arasında sadece temizliğini yapayım. Tabii ki de bu nasıl oluyor? İçinde bir çöp torbası var. Bu torbayı sadece alıp atıyorsunuz ve yenisini takıyorsunuz ve bu şekilde robot süpürgenize ayırdığınız zamanı daha da kısa sürelere indirmiş olabiliyorsunuz. Çöp istasyonu robot süpürgelerin artıları var, eksileri var. Tabii ki de bu tartışılabilir farklı konular. Bugün arkadaşlar elimdeki bu D10 Plus modelini sizler için detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım öncelikle. Ondan sonra da tüm testlerimizle beraber yorumlayacağım bu cihazı. Öncelikle gelin bir cihazın kutu içeriğinden bahsedeyim size. Kutu çok büyük olduğu için ben cihazı kutusundan çıkardım ama sizlere içinden çıkan tüm parçaları anlatmaya çalışacağım. Tabii ki de biliyorsunuz ki robot süpürgemizin çöp istasyonu ve şarj istasyonu, yani hem buradan çöp boşaltma istasyonu hem de şarj olduğu kısım. Robot süpürgenin kendisi ve bir adet de yedek fırçası geliyor. En önemli kutu zaten tüm aksesuarların çıktığı kutu da bu arkadaşlar. Şöyle açtığımızda burada bir tane hızlı başlangıç kılavuzu var. Buradan QR koddan uygulama indiriyorsunuz. En son Dream marka robot süpürge incelediğinde Mi Home uygulamasını kullanıyordu hala. Dream markası ama artık kendi uygulaması var, Dream Home diye. İsterseniz bunu kullanabilirsiniz. Benden size tavsiye Dream Home uygulamasını kullanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. İçinden 2 adet şöyle çöp torbası çıkıyor arkadaşlar. Bir tanesi zaten şu anda bu istasyonun içinde. Diğeri de burada yedek. Bu torbaların kapasitesi ise 2,5 litre. 2 tane zaten var. Bu da yaklaşık size bir 1-1,5 aylık falan bir kullanım sunabiliyor. Tabii ki de bu kullanım sıkıntıza göre değişebiliyor. Yani daha az periyotlarla kullanıyorsanız robot süpürgenizi yeri geliyor 3-4 aya kadar uzun sürebilecek değişimlere sebep olabiliyor. Ayrıca burada bir tane de İngilizce detaylı bir kullanım kılavuzu var. Robot süpürgemizin, yani bu kutunun içinden çıkan diğer parçalar ise şurada bakın, yan fırçamız var. Bir adet yedeği olmadan sadece tek yan fırçası çıkıyor ve bir tane de şöyle bakın paspas braketi geliyor. Bu arada kendinden hazneli bir paspas braketi var. Yani bunun içinde bir su haznesi yok. Tamamıyla kendi içinde bir şöyle bakın paspas haznesi de var. Bir tane sadece üzerinden mikrofiber bez geliği. Onun haricinde yedeği de bunun yok arkadaşlar. Yani şöyle bana daha doğrusu inceleme ürünü geldiği için size daha farklı parçalar geliyor mu bilmiyorum. Bu su haznesi ise diğer modellere göre birazcık daha düşük tutulmuş. 145 mililitrelik bir su haznesi var. Bunun haricinde kutudan başka parça çıkmıyor. Tabii ki de bir de şarj istasyonu. Yani şöyle bakın, onu da göstereyim sizlere. Bu çöp istasyonumuzu besleyen bir de şöyle yaklaşık 1,5 metrelik bir tane de kablosu geliyor. Gelelim robot süpürgemize. En çok merak edilen kısım tabii ki de Dream Leon Pro, hatta D9 Max'ten beri bayağı çok güçlü modeller çıkmaya başlıyor. Genellikle en düşük kriteri 4000 Pascal emiş gücünün altına düşmüyor. Bu konuda gerçekten çok başarılı. D9 çok satmıştı. Ufak tefek problemleri vardı ama gerçekten çok başarılı bir modeldi. Kanalımda hem D9 Max'in hem de Leon Pro'nun da incelemesi var. Onu da şuraya kartlara koyuyorum. Gerçekten fiyat performans bazında çok başarılı modeller. Şöyle hemen robotu size tanıtacak olursam, ön tarafta tabii ki de gördüğünüz gibi klasik yeni nesil lidar sistemi de bu robota entegre edilmiş. Üzerinde bir adet başlat, bir adet de istasyon butonu konumlandırılmış. Ayrıca bakın şurada bakın bir kapağımız var. Kapağı kaldırdığımızda ise toz haznesine ulaşıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi 400 mililitrelik bir tane de toz haznesi mevcut. Bunu isterseniz manuel bir şekilde boşaltabiliyor musunuz? Şöyle bakıyorum. Şu şekilde bakın, isterseniz şuradan açtığınızda manuel bir şekilde boşaltabiliyorsunuz. İsterseniz de zaten istasyonu kullanarak boşaltım yapabiliyorsunuz. Bu arada boşaltım kısımları şurada alt kısımda. Burada genellikle biliyorsunuz çoğu çöp istasyonlu modellerde genellikle robot süpürgenin arka tarafında bir haznesi vardır. Hazne direkt şu taraflara doğru bir de emiş ağzı kısmı var ve buradan boşaltılır. D10 Plus modeli bayağı farklı bir model arkadaşlar. Şurada bakın, hem tekerleklerin yani standın yerine oturduğu kısımda ben size yakın çekimlerde göstereceğim. Buradan da vakumlamasını yapabiliyor ve bunda özel bir Dual Boss teknolojisi var. 10 saniye içerisinde toz haznesindeki tüm pislikleri torbaya aktarabiliyor. Ayrıca robot süpürgenizin fırçasını temizlemek için şöyle bakın, hem fırça hem de jileti olan bir tane de temizleme aparatı da konumlandırılmış. Ayrıca cihazın reset butonu nerede diye soranlar için de kapağı kaldırdığınızda toz haznesinin hemen üst kısmında da bir tane reset butonu konumlandırılmış. Gelelim robot süpürgenin alt kısmına. Şöyle bakın, 360 derece dönebilen bağımsız tekerlerimiz mevcut. Aynı şekilde merdiven veya yüksek zeminlerdeki yaptığı temizlikten düşmemesi için yükseklik sensörleri de gene klasik aynı yerlerine konumlandırılmış. 2 santim aşabilen şöyle amortisörlü tekerlekleri var ve gördüğünüz gibi bakın hareketli bir ana fırça yapısı var. Yani eşik çıkarken takılıp kırılmasını engelleyebilecek bir ana fırça sistemi yapılmış. Ön tarafta bakın şöyle kılların fırçaya dolamaması için şöyle bir engelleme sistemi yapılmış. Klasik bir kısmı silikon, bir kısmı da kıl fırça şekilde, yani sert zemin ve halı zemini ayırabilecek fırçası da burada konumlandırılmış ve emiş ağzı kısımları da gördüğünüz gibi buradan tamamıyla toz haznesinin üzerindeki pislikler buradaki istasyona aktarılıyor. Yan fırçası bir adet ve gördüğünüz gibi şurada bakın paspas bezi de
burada arka kısmı takılıyor. Bu arada onu da hemen size göstereyim. Yan tarafta iki tane, yani sağ ve solda iki tane damakları var. Şöyle basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi paspas haznesi çıktı. Takıyorsunuz gördüğünüz gibi. Gelelim bu robot süpürgenin teknik özelliklerine. 4000 Pascal'lık bir emiş gücü var ve bu emiş gücüne sahip motorun da gücü 46 Watt. Ayrıca böyle güçlü bir motoru da daha fazla alanı temizleyebilmemiz için 5200 miliamperlik bir batarya da bu cihazın içine konumlandırılmış ve standart modda 270 metrekare alanı tek şarj ile temizleyebiliyor. Şarjının bitmesi önemli değil. Yaklaşık işte %20 seviyelerine düştüğünde cihazımız istasyona geri dönüş yapıyor. Yeteri kadar, yani kalan görevine yetecek kadar şarjı tamamladığında ise dönüp kaldığı yerden devam edebiliyor. Cihaz %0'dan %100'e 5 saatte ulaşabiliyor. Bu arada en önemli özelliği tabii ki de bu cihazın yüksekliği. Biliyorsunuz ki mobilyanızın altına girmesini istiyorsanız, yani tüm evi bir temizlik yaptırabilmesini istiyorsanız bu cihazın yüksekliği ise 9.6 santim. Muhakkak mobilyalarınızın altını ölçün. Genellikle 10 santimin altında bir yükseklik varsa bu cihaz o mobilyalarınızın altına girmeyecektir. Cihazı size anlattığıma göre gelin bir de kurulumunu yapalım. Ardından da ben size uygulamasını detaylı bir şekilde nasıl kullandığınızı anlatacağım. QR kodda gösterdiği gibi iki farklı uygulama var. Ben bugün Dream'in kendi uygulaması, yani kendi yarattığı uygulamayı ilk defa deneyimlemek istiyorum. O yüzden Dream Home uygulamasını kurdum. Hesabımda bir kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra cihaz ekle kısmına geldim. Burada bakın otomatik olarak araması için iki tuşa yaklaşık bir 3 saniye kadar basılı tutmanız gerekiyor. Cihazı resetlemek için standtan ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu özellikle bir dipnot. Buradan bakın hemen cihazımızın kendisi olan DreamBot D10 Plus'ı seçiyorum. A yapılandırmasını başlat dedik. Wi-Fi sıfırlaması için zaten görüyorsunuz. Birkaç saniye basılı tutmanız gerekiyor. Gerekli izinlerimizi verdik. 2.4 GHz bandındaki Wi-Fi ağımızı seçip parolasını giriyoruz. Ardından robotun kendi Wi-Fi'ine bağlamamız gerekiyor. Bakın burada Dream Vacuum diye çıktı zaten. Robota da bağlandık ve ardından gördüğünüz gibi uygulamaya geri dönüp robotla uygulamanın birbirine bilgileri gönderip bağlantıyı tamamlamasını bekleyeceğiz. Ve bağlantımız tamam artık. Cihazımız eşleşti, kurulumunu tamamladık. Gördüğünüz gibi şimdi ben bunu tekrardan standına geri döndüreceğim. Bu şekilde çok kısa bir sürede kurulumu tamamlayabilirsiniz. Kurulumu gördüğünüz gerçekten çok basit. Bu arada ben bir hemen çöp istasyonundan da bahsetmedim sizlere, onu da göstermek istiyorum. Çünkü menteşeli bir kapak sistemi var. Kaldırdınız, bir tane çöp torbamız var. Ağzına bir kilit kısmı var. Ortadaki kısımdan çekerseniz direkt içindeki bu ağız kısmı bakın kapalıdır. İçindeki pislikler dışarıya çıkmaz. Bu şekilde alıp bunu çöpe atabilirsiniz. Yenisini de aynı şekilde açtıktan sonra şurada bir tane kapak kısmı var. Bu kapak kısmının içine geçireceksiniz bunu. Ardından da bu iç kısmını indirdiğinizde artık tekrardan hazne kullanıma hazır. Yani çöp istasyonu artık robot süpürgenin içindeki pislikleri kendi içinde toplayabilecek. Gördüğünüz gibi robotumuzun içine girelim şu anda. En büyük özelliklerinden biri ise hızlı haritalamaya sahip bu cihaz arkadaşlar. Hızlı haritalama nedir derseniz de ilk kurduktan sonra zaten cihazın, yani uygulamanın içine giriş yaptığınızda haritası olmadığı için hızlı haritalama seçeneği çıkıyor sizlere. Bunu okeyledikten sonra, onayladıktan sonra cihaz sadece odanın içinde şöyle bir dört kenardan dolaşıp çıkıyor ve bütün evi hızlı bir şekilde geziyor. Yaklaşık 130 metrekarelik evi 12 ile 13 dakika arasında haritasını çıkardı. Ardından detaylı temizlik yaptırmak istiyorsanız tabii ki de zaten bunu haritasından sonra yapabilirsiniz ama bütün evi gezmeden hızlı bir şekilde harita yapması batarya konusundan çok verimli oldu. Ve tabii ki de zaman açısından, yani zaman kaybımı engelledi. Gördüğünüz gibi haritamı bu şekilde çıkardı. Ben bunu zaten oda ayırdım. Öncelikle sizin şöyle ana menüden, yani ilk kısımdan bahsetmek istiyorum. Oda bu cihaza temizlik yaptırmak istiyorsanız oda butonuna girip buradan sırayla odalardan seçebilirsiniz. Mesela işte sırayla seçtiniz bunu. Bu şekilde oda temizlik yaptırabilirsiniz. Her şey kısmında ise arkadaşlar direkt bütün evi tek seferde temizlik modudur bu. Sadece başlat deyip devam edeceksiniz. Bölge kısmında ise bakın şöyle bakın. Kendinizin büyüklüğünü ayarlayabileceğiniz, yani büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabileceğiniz lokal bir alanın temizliğini yaptırabiliyorsunuz. İzin verilmesi gereken bölge kısmında ise bakın isterseniz bir sanal duvar yapıp, yani robotunuzun girmesini istemediğiniz bir alan yapabilirsiniz. İsterseniz bunu bölge şeklinde ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde paspas, mesela sadece paspas modundayken buraya paspas yapma diyerek, mesela halılarınızın üzerine paspas yapma diyerek bunu engelleyebilirsiniz. Süpürme paspas modunda eğer bunu yaparsanız süpürmeye de çıkmaz halınız. Bunu özellikle uyarıyorum sizlere. Paspas modunda bu ayarı kullanırsanız sadece paspas yaptığında robot buraya, yani halının olduğu kısma tabii ki de paspasını yapmayacak. Şöyle bundan da bahsetmeyi unutmuştum. Süpürge hem süpürme paspas ve sadece paspas yapabiliyor. Harita yönetimi kısmından eğer eviniz 2 katlı, 3 katlı veya da farklı alanlarda kullanacaksanız çok katlı açabilirsiniz. Benim evim tek katlı olduğu için ben bunu kapalı tuttum şu anda. Mevcut haritamın içine girdiğim zaman burada eğer kendi çıkardığı haritayı mesela beğenmediniz. Şu anda mesela benim bu oda 5 kısmı dediğim tuvaletin giriş kısmı. Mesela bunu sizlerle beraber burada birleştirelim. Siz de görün. Ben 2 odayı seçtim. Birleştir dedim. Onay dedim. Gördüğünüz gibi bakın artık orası tek bir oda oldu. İsterseniz döndürüp böyle 90 derece sağa sola haritanızı
döndürebiliyorsunuz. Aynı şekilde odalarınıza bir isim tanımak istiyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Böl kısmında ise eğer beğenmediğiniz bir kısım varsa orayı ayırıp yeni bir oda olarak tanımlayabilirsiniz. Otomatik boşaltma ayarı. Burada bakın otomatik toz toplama eğer aktif ederseniz eğer bir temizlik veya 2, 3 temizlik yaptıktan sonra süpürge istasyona döndüğünde otomatik olarak kendini boşaltacak. Ayrıca bunu kendiniz manuel bir şekilde otomatik boşaltmayı başlat diyerek de manuel olarak kullanabiliyorsunuz. Temizleme ayarları kısmında bakın. Sadece süpürme şu anda hazne takılı olduğu için yapamıyorum. Mesela sadece paspas deyip süpürmesini iptal edebilirim. Hem süpürüp hem paspasla hazneyi çıkarırsam zaten sadece süpürme modu oluyor. İsterseniz burada bakın sessiz, standart, kuvvetli ve turbo moduna alabilirsiniz. Aynı şekilde su ayarında düşük, orta ve yüksek olacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Özel temizlik modunda ise her odaya farklı farklı özellikler atayabilirsiniz. Mesela mutfağınız çok kirleniyor. O yüzden burayı daha yüksek bir emiş gücünde ve daha yüksek su seviyesi diye mesela ayarlayabilirsiniz. Az kirlenen bir odanız vardır. Burayı düşük seviyede süpür gibi her odaya farklı farklı süpürme ve paspas seviyeleri atayabiliyorsunuz. En sevdiğim bu Leon Pro'da da vardı. Günlük paspaslama ve derin paspaslama. Günlük paspaslamada standart yaptığı bir eksen vardır. Burada devam eder. Derin paspaslama ise bu eksenin üzerinden yaklaşık 2 defa daha fazla geçiyor. Yani çok kısa manevralarla ve düşük manevralarla daha fazla alanı paspaslıyor. Yani şöyle yapabilirsiniz. Günlük olarak evinizdeki yani yerdeki tozu alsın diyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Daha fazla tozluysa eğer evinizde derin paspaslama özelliğini kullanabilirsiniz. Sağ üstten şöyle bakın cihazın ayarlarına girelim. Buradan işte robotun ses seviyesini seçebiliyorsunuz. Ayrıca Türkçe dili mevcut yani robotumuz hem uygulama Türkçe hem de robotun kendisi Türkçe konuşabiliyor. Halı güçlendirme modu halıların üzerine çıktığında fırça zorlamaya başladığı anda direkt kendini turbo moduna alacak. Bu şekilde ne oluyor mesela biliyor musunuz? Robotunuzu hep standart modda kullanırsınız. Sadece halıların üzerine turboda aldığı için hem motor ömrü uzun olur hem de batarya ömrü uzun olur. Çocuk kilidini aktive ettiğiniz zaman robotun üzerindeki tuşlara çocuklarınız bastığında otomatik olarak onları çalıştırmayacak ve robotunuza bir müdahalede bulunamayacaklar. Temizleme moduna devam et dediyse şarjı yeterli gelmediği zaman istasyona döndüğünde yeterli şarjı aldığı zaman kalan temizliği devam etmesi için bu modu aktif şekilde tutmanız gerekiyor. Rahatsız etmeyin modu ise komşularınızı rahatsız etmemesi için mesela bakın saat 10 ile sabah 8 arasında robotunuzu çalışmasını engelliyor. Planlanmış temizleme kısmında ise her odanıza günün farklı saatlerinde temizlik programları atayabiliyorsunuz. Temizlik geçmişi kısmında ise daha önce yaptırdığınız tüm temizlikleri burada kontrol edebilirsiniz. Aksesuar kısmında ise üzerindeki filtre, yan fırça ve ana fırçayı ömrünü buradan takip edebilirsiniz. Değiştirdikten sonra da sıfırla diyerek parçanın tekrardan ömrünün yenilenmesini sağlayabilirsiniz. Uzaktan kumanda ile de gördüğünüz gibi bakın şöyle. Bakın. Gayet de hızlı bir şekilde. Güzel. Beğendim. Kumandası da bayağı hızlı. Tabii ki de bu internet hızınıza entegre bir olay. Bunu unutmayın. Robotu bul kısmından ise buradayım diyerek robotunuzu bulabilirsiniz. Cihazın adını buradan değiştirebilirsiniz isterseniz. Onun haricindeki evdeki diğer üyelere bir Dream Home hesabı açarak onlara da bu robotu yönetmesini sağlayabilirsiniz. Güncellemesi var ise buradan robotun güncellemesini takip edebilirsiniz. Uygulamayı detaylı anlattıktan sonra sizlere de bu robotla ilgili kullanım deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Bir haftadan fazla da robotu her türlü şekilde denemeye çalıştım. Hem süpürme, paspas ve sadece paspas modunda farklı halılar üzerinde veyahut da sert zemin yüzeyleri üzerinde denemeye çalıştım. Öncelikle robotun süpürme performansından bahsetmek istiyorum. 4000 Pascal ulaşabilen emiş gücü gerçekten çok başarılı. Hem halılarda hem de sert zeminlerde gerçekten çok iyi temizlik seviyelerine ulaşabildim. Ayrıca bir temizlik, iki temizlik veya da 3 temizlik yani belirlediğiniz alanı bir kere veya 2 kere 3 kere şeklinde yatay ve dikey olacak şekilde temizlik yapabilmesi zaten %99'a ulaşabilen bir temizlik sağlayabiliyor. Halıların üzerine yaptığım farklı boyutlardaki kirlerde işte mercimek, mısır, kum gibi temizliklerde %98'e ulaşabilen bir temizliğe ulaşabildi. Çoğu zaman fırçaların sağa sola sıçratmasından dolayı birkaç parça şeyi alamadı. Zaten bütün robot süpürgelerde genellikle bu olur. Ama onun haricinde üstünden geçtiği hiçbir pisliği kesinlikle yerinde bırakmıyor. Üzerinden geçtiyse kesinlikle onu çekip haznesinde biriktiriyor. Bu konuda gerçekten süpürme performansını ben çok beğendim. Aynı şekilde alan taraması ve sensör kalitesi de çok iyi. Biliyorsunuz odalarınızda üçlü prizler olsun veyahut da çocuklarınızın oyuncakları, eşyalarınız vesaire oluyor. Robot bunu algılamada gayet iyi bu arada. Sadece eğer çok hafif eşyalar varsa robot tabii ki de onu zorlamayı deniyor. Yani acaba ittirebilir miyim, gidebilir mi diye. Mesela sert zeminde mobilyanız varsa koşa gidip ona çarpmıyor. Daha nesneleri biliyorsunuz ki algılayabiliyor. Üzerinde bir yapay zeka var. Nesnelerin ne tür şeyler olduğunu algılayabiliyor. Mesela benim testlerimde kullandığım kutuları mesela bazen bir ittirmek, onları bir zorlamak istedi yani. Acaba devam edebilir miyim? Devam edersem bu alanı temizleyebilir miyim diye. Ama onun haricinde
hiçbir şekilde bir masaya, sandalyeye veya da sert zemine hiç çarptığını görmedim. Bu konuda gerçekten nesne algılaması, sensörlerin kalitesi çok başarılı. Batarya verimliliği konusunda ben hep standart modda halıları turbo moduna al şeklinde kullandım. Evdeki halı yoğunluğu çok fazla olmasına rağmen bütün evi temizletmeye yaklaşık %30, %35 civarında bir bataryası gitti. Bu da gerçekten batarya verimliliği konusunda çok iyi. Yani ben kendi evimi tam bataryayla belki de 2 veya 3 defa temizletebilirim. Sadece paspas modundan bahsedecek olursak ben paspasın su seviyesini çok beğendim. Düşük seviye zaten çok kullanmam. Ben genellikle orta seviyede ıslaklığı severim ve bu konuda gerçekten çok iyi. Aşırı derecede su bırakmadığı için yerlerde kesinlikle zaten kir vesaire olmuyor. Tam böyle kararına dediğim bir su seviyesi var. Süpürme paspas modunda da aynı şekilde aynı su seviyesini veriyor bu arada. Sadece çok ufak böyle milim bir fark olabilir. Bu da fazla ıslatmasın ki bu ıslanabilen parçalar eğer emiş ağzından girip robotu bozmasın diye. Bunu özellikle robot süpürge üreticileri buna çok dikkat eder. Ama sadece paspas yapabilmesi gerçekten çok büyük avantaj. Bazen eviniz çok kirli olmuyor. Sadece paspas yapsın diyorsanız en azından D10 Plus'la bunu da yapabileceksiniz. Çöp istasyonunun verimliliği konusunda evet çok iyi. Ben şu anda mesela bu testlerim sürecinde hiç bu hazneyi boşaltmadım. Direkt istasyona döndüğünde kendisi otomatik olarak boşaltıyor ve bu konuda gerçekten bana çok büyük konfor. Yani hiç ben bunu açıp da temizlemiyorum. Sadece altını kaldırırım, bir ana fırçasını temizlerim. Onun haricinde kolay kolay robotla ilgilenmeme gerek kalmıyor. Bu gerçekten büyük bir konfor. İstasyon konusunda şöyle. Tabii ki de kapladığı alanı görüyorsunuz. Normalde diğer şarj istasyonu şu kadar küçücük bir yerken burada tabii büyük bir yer kaplıyor. Bazı konforlar için de böyle bir yani nasıl diyeyim sizlere bunu da göze almanız gerekiyor. Hem çöp torba masrafını hem de kaplayacağı alan masrafını konusunda. Ama gerçekten çok farklı bir sistem var. Rampalı bir sistem var. Yani robot normalde bir çöp istasyonuna düz girerken buna özel bir rampalı sistem yapılmış. Şıklık konusunda gerçekten çöp istasyonunu çok beğendim. Yani tasarımı olsun vesaire çok böyle abes gözünüze kaçmıyor. Yani bu konuda hani konumlandırdığım yerde ben mesela gözüme batmadı robot süpürge. Bu arada çöp istasyonunun olduğu odada eğer biri uyuyorsa muhakkak temizleme modunu kapatın. Çünkü gerçekten çok güçlü bir şekilde çekiyor ve sesi de bayağı yüksek. Uyuyan kişileri uyandırabilir, bunu özellikle sizlere belirtmek istiyorum. Uygulama konusunda ise gerçekten uygulaması çok stabil. Benim evimdeki tabii internet tüm evin her yerinde gayet hızlı bir şekilde çekim gücüne sahip. Bu konuda gerçekten robota veri ilettiğim zaman çok hızlı bir şekilde yanıtını alabiliyorum. Haritalama konusunda hem dinamik haritalaması da var. Yani hızlı haritalamada mesela girmediği alanlar varsa endişe etmeyin. Robotunuzu tekrardan çalıştırın. 2 veya 3 çalıştırmaya evinizin tüm haritasını eksiksiz bir şekilde çıkarabileceğinden emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Dream D10 Plus robot süpürgeyi sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu videonun da sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.